Merhaba, bugün sizlerle birlikte Montesquieu'nun o meşhur ve bir o kadar da zeki eseri İran mektuplarının dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım bu eleştirel başyapıt bize neler anlatacak? Ve işte, daha en başından ana karakterimiz Uzbek'in sesiyle karşılanıyoruz. Her şeye bir çocuğun o saf merakıyla yaklaşan, sorgulayan bu felsefi bakış açısı aslında kitabın da ruhunu özetliyor. Kitap aslında bize çok temel bir soru soruyor. Her gün gördüğümüz, kanıksadığımız şeylere sanki ilk defa görüyormuş gibi bakabilsek ne olurdu? İşte bu yabancının bakışı, kendi dünyamıza bir ayna tutmak için muazzam bir fırsat sunuyor. Montesquieu'nun dehası da tam olarak burada devreye giriyor zaten. Düşünsenize, 18. yüzyıl Fransa'sındasınız ve toplumu, kralı, kiliseyi eleştirmek istiyorsunuz. Bu pek de kolay değil. O da ne yapıyor? Sözü Fransa'yı gezen iki İranlı gezgine bırakıyor. Onların şaşkınlığı aslında kendi toplumuna tuttuğu keskin bir aynadan başka bir şey değil. Peki nasıl bir dönemden bahsediyoruz? Fransa büyük bir çalkantının tam ortasında. Güneş Kral 14. Louis ölmüş, onun o mutlak monarşisi çatırdamaya başlamış, bütün toplumsal düzen sorgulanır hale gelmiş. İşte İran mektupları tam da bu kırılma anının, bu arayışın bir ürünü. Karşımızda iki zıt karakter var, Uzbek ve Rica. Bir yanda her şeyin ardındaki felsefi anlamı arayan, daha ağırbaşlı, bilge Uzbek, diğer yanda ise Paris'in o cıvıl cıvıl hayatındaki tuhaflıkları yakalayan, daha genç, daha sosyal Rica. İşte onların bu farklı bakış açıları bize aynı dünyanın bambaşka iki yüzünü gösteriyor. Hadi şimdi biraz da Rica'nın gözünden bakalım Paris'e. Bakalım onun gözüne neler takılıyor, bu toplumsal hiciv nasıl işleniyor? Rica'nın bu ilk izlenimi, bir yabancı için Paris'in ne kadar baş döndürücü, ne kadar farklı bir ölçekte olduğunu çok güzel anlatıyor değil mi? Kendi bildiği dünyadan bambaşka bir yer. Paris sokaklarındaki o kaosu, o çılgın enerjiyi hissedebildiniz mi? Rijan'ın bu şaşkınlığı aslında modern şehir hayatının o bitmek bilmeyen koşturmacasının ilk ipuçlarını veriyor bize. Rica Paris'e ilk geldiğinde kıyafetleri yüzünden bir anda popüler oluyor. Herkes ona nasıl İranlı olunur diye soruyor. Sanki bütün bir kültür bir kostümden ibaretmiş gibi. Bu ilgi aslında Paris toplumunun ne kadar dış görünüşe, ne kadar yüzeysel şeylere takıldığının da bir göstergesi. Ve işte hicvin vurduğu o can alıcı nokta. Rica, o egzotik kıyafetlerini çıkarıp sıradan bir Avrupalı gibi giyindiği an bir anda görünmez oluyor. Kimse dönüp bakmıyor bile. Anlıyor ki ilgi gören kendisi değil, üzerindeki o farklı ambalajmış. Bu, toplumun yüzeyselliğine yapılmış acımasız ama bir o kadar da zekice bir eleştiri. Şimdi sosyal hicivden bir adım daha derine, Montesquieu'nun en cesur eleştirilerine geliyoruz. Hedefte bu kez Fransa'nın en tepesindeki iki güç var, kral ve papa. Montesquieu'nun kral ve papayı sihirbaz olarak adlandırması, o dönem için inanılmaz bir cüretkarlık. Bu metaforla aslında şunu söylüyor: halkın sorgusuz sualsiz itaat ettiği bu otoritelerin gücü, akla ya da mantığa değil, bir tür göz boyamaya, bir illüzyona dayanıyor. İşte bu sihrin en keskin örneği. Bu, Katolik inancının en temel dogmalarından birine, ekmek ve şarabın kutsanmasına yapılan doğrudan bir gönderme. Montesquieu, burada en kutsal sayılan inançları bile akıl süzgecinden geçirmekten çekinmediğini gösteriyor. Bu, gerçekten de çok radikal bir duruş. Şimdi, Paris'in sokaklarından ayrılıp, kitabın tam felsefi kalbine iniyoruz. Trogloditler masalına. Şöyle bir halk hayal edin, trogloditler. Onların tek bir kuralı var, o da önce ben. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar, toplumsal bağ diye bir şey kalmamış. İşte bu toplum, Montesquieu'nun insanlar erdem olmadan bir arada yaşayabilir mi sorusunu sorduğu bir düşünce deneyi aslında. Bu masal adeta bir siyaset felsefesi dersi gibi. Bakın, önce bencillik toplumu yok ediyor, sonra erdem onu yeniden kuruyor, refaha ulaştırıyor. Ama sürekli erdemli olmak, sürekli doğru olanı yapmak yorucu bir iş, bir yük. Ve sonra şu can alıcı soru geliyor. İnsanlar bu yükten kurtulmak için en değerli şey olan özgürlüklerini bir krala, bir otoriteye devretmeyi göze alır mı? İşte trogloditlerin hikayesinin bize sordurduğu o temel soru bu. Bu soru, o gün olduğu gibi bugün de yönetim, bireysel sorumluluk ve özgürlük üzerine düşünmemizi sağlıyor. Ve şimdi bu felsefi yolculuğun zirve noktasına, Montesquieu'nun belki de en derin ve en meydan okuyan fikrine geliyoruz. Uzbek'in mektuplarında konu artık Paris'in modası falan değil,
Mesele evrensel ahlakın ta kendisi. Yani doğru ve yanlış dediğimiz şeyler sadece inançlarımıza mı bağlı, yoksa onlardan tamamen bağımsız, evrensel bir gerçekliği var mı? İşte bu cümle. Bu cümle bütün eserin felsefi ağırlığını taşıyor. Montesquieu, Usbey'in ağzından aydınlanma çağının en radikal fikirlerinden birini söylüyor, adalet, ilahi bir emir olduğu için değil, kendi içinde mantıklı, rasyonel ve doğru olduğu için sevilmelidir. Ahlak, Tanrı'dan bağımsız bir değere sahip olabilir. Yani işin özü şu, Montesquieu, ahlakın temelini dinden alıp akla taşıyor. Ona göre adalet, evrenin dokusunda var olan tıpkı bir matematik formülü gibi insan aklıyla keşfedilebilecek evrensel bir gerçektir. Tanrı olmasa bile insan aklı bu adaleti bulabilir ve anlayabilir. Ve Montesquieu bu son soruyla o eleştirel merceğini tam 300 yıl öteden alıp bizim zamanımıza çeviriyor. Bizi, o İranlı bakışını kendi hayatımıza uygulamaya davet ediyor. Peki, bir düşünün. Bugün aramıza bir Uzbek ya da bir rica katılsaydı, bizim bu modern dünyamızda en çok neyi tuhaf, neyi akıl dışı, neyi absürt bulurdu? Belki de cevap her gün yaptığımız ama hiç sorgulamadığımız şeylerde saklıdır.